Bremen mızıkacılarından horoza ne oldu? Bizim dört kafadar Bremen mızıkacılarının evinde sabah öğlene doğru olmuştu. Eşek sırt üstü döndü ve dört ayağıyla gerinerek uyandı ve uyku mahmurluğuyla açabildiği tek gözüyle etrafına bakındı. Ortalık sessizdi. Köpek kapı arkasında uzanıp uyuduğu yerinden kulaklarını havaya dikip tüylerini silkeleyerek uyandı güne. Kedi ocağın yanında serili battaniyenin üzerinde açtı gözlerini. Üşümüş gibiydi biraz. Karnı da acıkmıştı. Midesi gurulduyordu. Neredeyse öğlen olmuş. Daha pazara gidilecek. Oradan bandoya. Ne oldu bize böyle? Uyuyakalmışız, dedi eşek. Sesi biraz telaşlıydı. Miau. Karnım gurulduyor. Bir şeyler yemeliyiz. Ne oldu sahiden? Dünkü prova bizi çok yordu. Uyuyakalmışız, dedi kedi. Hıv! Horoz nerede? Dedi köpek. Sesini duyan var mı? Ya da dün geceden beri gören? Sessizlik. Hepsi soran gözlerle birbirine baktı. Sahi horoz neredeydi? Oysa her sabah gün doğarken horozun sesiyle uyanırlardı. Telaşla ayaklandılar oldukları yerden. Eşek, köpek ve kedi. Evin içini, tüm odalarını, mutfağı, bahçeyi, sokağı, mahalleyi, her yeri aradılar. Üç bir yana dağılıp aradılar. Komşulara sordular, kıyılara, kuytulara seslendiler. Yok yok. Horoz, neredesin? Bir haberi olan var mı? Bütün gün aradılar. Akşam karanlığı çökmek üzereydi ve artık yorgun düşmüşlerdi. Şehrin çıkışında ormanın derinliklerinde de aramak istediler ve meşalelerini almak üzere evin yolunu tuttular. Meşaleler gece karanlığında yollarını aydınlatacaktı. Bir karga siyah tüylü kanatlarıyla etraflarında döndü ve önlerinde durup yollarını kesti. Sizin de işiniz zor, dedi. Horozu aradığınızı duydum ama o çoktan... Sustu. Devamını getirmedi cümlesinin. Ne oldu? Dedi eşek. Ne biliyorsun? Dedi köpek. Miau, söyle çabuk, dedi kedi. Kasap kaçırdı bence onu, dedi karga. Gece tilkinin horultusu beni uyutmamıştı. Tünediğim dalın üstünde uykuya dalmaya çalışıyordum. Tepemde de lamba gibi kocaman dolunay. Hareket eden bir karartı gördüm bahçenizin kapısına uzanan. Sonra bir iki kanat çırpıntısı duydum. Dikkat kesildim. Kocaman adımlarla koşarak uzaklaştı o iki ayaklı karartı. Elindekiyle birlikte koşuşturuyordu. Kasap olduğuna ne bildin? Diye sordu eşek. Onu bilmeyecek ne var? O kadar kocaman göbek kasaptan başka kimde var? Dedi karga. Bahçe kapınızdan çıkabilmek için bile epey uğraştı. Karartısı bile dev göbekliydi. Eyvah, dediler. Eğer kasabın elindeyse horozu çabucak kurtarmaları gerekli. Yoksa...
Hemen bir plan yaptılar. Çevreci dostlarından yardım isteyeceklerdi. Mızıkacılar İklim Koruma Derneği'ne gittiler. Durumu çabucak anlattılar. "Kaybedecek vaktimiz yok," dedi çevreci Pipa. "Hemen hazırlanalım." "Kasap horozu kapmış. Onu kurtarmalıyız," çağrısı yaptılar. Hemen konu, komşu, herkese. Ellerinde yazılı pankartlarla, dillerinde sloganlar şehir meydanında toplandılar. "Hayvanlar bizim dostumuz," diyordu elindeki pankartla biri. "Horozun da yaşam hakkı var," yazıyordu diğerinde. "Tarlalar, ormanlar, su kaynakları hepimizin, yağmalamayın," diyordu gökkuşağına boyanmış bisikletiyle öteki. "Küresel asitlenmeye hayır," yazıyordu bir diğerinin elindeki afişte. "Pazarda ıspanak var," diye seslendi biri. "Ve lahana, ve karnabahar, ve havuç, ve elma, ve portakal." Ayçiçekleri seslendi karşı tarladan. "Getir çanağını arkadaşım, dökelim çekirdeklerimizi içine. İster çitle, ister çorbana, salatanı ekle. Hem kavurunca öyle mis kokar ki sıcacık sarar içini." Ceviz ağaçları ve kestane seslendiler fındıkla bir olup. "Tık tık tık. Harika cevizlerimiz, fındıklarımız var dallarımızda. Her biri lezzet ve güç deposu." Buğdaylar, yulaflar, mercimekler salladılar başlarını iki yana. "Nefis tanelerimiz var. Gel topla, öğüt. Yersen miden sevinir, hem de doyarsın." Bunları duyan kasap daha önce neden böyle düşünmediğini sordu kendi aklından. Utandı horoza yapacaklarından ve kucaklayıp horozu "Affedersin," dedi. Salıverdi dostlarının yanına. Ve bir söz verdi kendine oracıkta. Artık kasap değil, manav olacaktı. Horozun kurtuluşu için şenlikli bir kutlama yapıldı o akşam Bremen'de. Bremen mızıkacıları şarkılar çalıp söylediler. Dinleyen herkes onlara eşlik etti ve hep birlikte saatlerce dans ettiler. O günden sonra o tarih her yıl iklim festivali olarak kutlanmaya başlandı. Festivalin sembolü ise kırmızı renkli horoz şekerleriydi.